Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Whiteout Survival videosu ile tekrardan sizlerleyim. Bugün Whiteout Survival'da bug gibi bir şey bulduğumu düşünüyorum. İnanılmaz işe yarayan, inanılmaz iyi bir taktik. Bulduğum gibi bir gün arayla sizlerle paylaşacağım. Son 4 saattir bununla uğraşıyorum. Şimdi neyle uğraşıyorsunuz derseniz şunu söyleyeyim size. Normalde oyunda katılım yaparken, bir rally'e katılırken 4 adet işte Jesse gönderiyoruz. Patrick gönderiyoruz. Seyon gönderiyoruz. 50-0-50'de Norah gönderiyoruz. 60-40'da Rene gönderiyoruz. Bazı arkadaşlarımız işte 4 tane Jesse göndermek saçmalık. İşte katsayılar birleşmiyor. İşte şu kahramandan 2 tane, bu kahramandan bir tane, bundan bir tane ya da 4 tane farklı kahraman gönderin diyorlar. Peki bunun doğrusu ne, yanlışı ne? Şimdi tek seferde sizi aydınlatacağım. Hiç istatistiklere, matematik konularına yok 4 tane birleşiyor, birleşmiyor kısmına girmeyeceğim. Şimdi oyunda bizim bildiğimiz kadarıyla işte burada biz Edith, Bradley ya da Gordon'a saldırı atmışız ya da savunma yapmışız. Hiç fark etmeksizin. Bu herhangi bir gende olabilir. İstediğiniz gende kullanabilirsiniz. Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 10, Gen 12'ye kadar istediğiniz kadar tüm genlerde kullanabilirsiniz. Şimdi ben size bu videoda buradaki tetiklenmeleri arttırmanın yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz bu videonun içinde Bradley'nin, Gordon'un ya da Edith'in hangi kahramanı istiyorsanız onun tetiklenmelerini dümdüz arttıracağım ve bunu size anlatacağım. Şimdi buraya girdiğimizde iki taraf işte saldırı savunma. Hiç kimin kazandığına kimin kaybettiğine bakmıyoruz. Odak noktamız tamamen yetenek tetiklenmelerinde. Bu arada emeğin karşılığı olarak sizden tek isteğim kanala abone olmanız, beğeni ve yorum yapmanız. Başka herhangi bir isteğim yok. İstatistiklerle ilgilenmiyorum. Tetiklenmelere giriyorum. Buradaki yetenekler arkadaşlar tur bazlı olduğu için bazı yeteneklerimiz var. Turun başında bir kere tetikleniyor ve oyun sonuna kadar bir daha tetiklenmiyor. Kaç tur olduğu, ihtimaller şu bu hiçbir önemi yok. Bunları arttıramıyorsunuz. Bunlar sabit. Hepsini denedim. Sizler de denersiniz. İşte Geronimo'ların hepsi bir kere çalışıyor tur başında ve bir daha çalışmıyor. Edit'ler bir kere çalışıyor, bir daha çalışmıyor. Şimdi Gordon gibi kahramanlarımız var. İşte tur boyunca iki saldırıda bir %100 ekstra hasar vuruluyor. İkisi de gördüğünüz gibi tur sayısına göre eşit çalışmış. İkinci yetenekler eşit, üçüncü yetenekler eşit. Bunlar her zaman sabit olarak çalışıyor. Şuradaki yetenekler. Şimdi ben size buradaki Gordon'un yeteneklerini arttıracağım. İsterseniz diğer kahramanları da. Burada iki taraf da eşit bir şekilde göndermişti. Şimdi buraya giriyoruz. Yine saldırıya savunmaya bakmıyorum. Sol taraf Edit Bradley, Gordon. Sağ taraf Geronimo Gordon, Greg de saldırıyor. Buradaki tetiklenmelere baktığımızda ikisi de birer kere tetiklenmiş. 4 kere, 3 kere tetiklenmiş. Şimdi işin katılımcılarına bakıyoruz. İlk 4 katılımcı Rene göndermiş. Rene ve Rene. 4 tane Rene gönderdiğinde arkadaşlar bunun tetiklenmesi 6, bununki de 6. Hiç değişmemiş. Çünkü Rene bunları etkilemiyor. Şimdi buraya bakıyoruz. Bu arkadaş da Rene göndermiş. 4 adet Rene göndermiş. Şimdi üçüncü rapora geçiyoruz. 1 milyona 1.600. Hiç önemsemiyorum. Kahramanlarda iki tarafta da Gordon var. Arkadaşlar 6 kere tetikleniyor sol taraf. Burası yine 4. Çünkü tur sayısı değişmiyor. Burası 3 kere tetikleniyor. Çünkü tur sayısı hiçbir şekilde değişmiyor. Peki biz bu sağ taraftaki tur sayıları değişmiyorken bunun da 6'ya 6 olması gerekirken bunu nasıl 18 yaptık? Hemen onu size göstereyim. Savaş detaylarına giriyorum. Buradaki katılımcılar sol taraf 3 tane 1 2 3 4 tane Rene göndermiş. O yüzden bu tarafınki 6 kere tetiklenmiş sadece. Şimdi sağ tarafı nasıl 18'e çıkardığımızı hızlıca göstereyim. Burada bir tane Rene var. Bir tane Gordon gönderdik. Bir tane daha Gordon gönderdik. Ve bir tane Rene gönderdik. İki tane gönderdiğimiz Gordon'un sağ üstteki iki tane yeteneği direkt olduğu gibi buraya ekleniyor arkadaşlar. Rally liderinin bu yeteneğine ekleniyor. Şu ana kadar biz bunu gözümüzden mi kaçırdık? Ya da her zaman biz şunu şu şekilde oynadık. Buradaki yetenekleri arttırmanın, tetikletmeleri arttırmanın hiçbir ihtimali yok dedik. Bunlar ya tur bazlı çalışıp kendi kendine artıyor ya şansa bağlı artıyor. İşte Mia'nın şeyi gibi, Vayne'in tetiklenmeleri gibi. Mia çok tetiklenirse kazanır, az tetiklenirse kaybettirir. İşte Ren'inki çok tetiklenirse kazandırır, 60-40'ta çok güçlü falan dedik. Bildiğiniz gibi bunu dümdüz yükseltebiliyormuşuz. İstediğimiz kahramanın sağ üstteki ilk yeteneğini istediğimiz sınırda yükseltebiliyoruz ve maksimum 4 kat arttırabiliyoruz. Şimdi şunu göstereyim. Bir sonraki rapor. Hijos'a girdim. 1.600, 1.600. Bir sürü rapor aldım bu şekilde. Detaylı inceleyeceğiz. 1-1, 1-1, 7'ye 14.
5'e 5 gördüğünüz gibi tur sayıları değişmemiş arkadaşlar. Bunlar hep eşit tetikleniyor. Bunun 7 tetiklenmesi gerekirken burada sağ tarafın bir tane Gordon göndermesi gerekiyor. 2, 3, evet 4. Bir tane 4 yıldız Gordon girdiği için bunun sağ taraftaki üstteki ilk yeteneği burada etkiliyor ve bunun yeteneğini 2x tetikletmiş oluyor. Bir sonraki yeteneğe bakalım. 1600 1600. Edit Bradley Greg Edit Gordon Bradley. Geldik abi 10 kere tetiklenmiş 20 kere tetiklenmiş. Greg 7 kere tetiklenmiş. Yine sağ tarafta bir tane fazladan Gordon olması gerekiyor. Bu arada işte şey demeyin diye abi şans demeyin diye size 10 tane farklı rapor gösteriyorum. Çünkü illaki diyenler çıkacaktır. Ama biliyorsunuz ki ben işimi hiçbir zaman şansa bırakmam. Sadece bu arada Gordon'da değil birazdan Mia tetiklenmeleri, Greg tetiklenmeleri, Rene tetiklenmeleri de göreceksiniz. Farklı kahramanlarda da denemeler yaptım. Edit'i de tetiklendirmesini arttırmaya çalıştım. Şuradaki sabit birleri ama bunlar değişmiyor. Dediğim gibi ya bu şekilde 7'ye 32 yükseltebiliyorum. Çünkü ya tur bazlı çalışması gerekiyor her iki saldırıda bir ya da %40 ihtimalle %50 hasar, %20 ihtimalle %40 hasar tarzı olması gerekiyor. Şurada da gördüğünüz gibi 7 iken bunu 32 kere tetiklettirebilmişim. Geri kalan tur sayıları her şeyi aynı iken bunu tetiklettirebiliyorum. Hemen şurada şöyle girip şuna bakın. 1 Gordon, 2 Gordon, 3 Gordon ve 4 pardon 3 tane Gordon. Direkt 3x şeklinde artış sağlamış. Her gönderdiğimizde daha da fazla artıyor arkadaşlar. Burada muhtemelen Grey denemiştik. Emin değilim ama kontrol edelim. Yok burada maksimum Gordon deneyip Gordon'u 45'e çıkarmışız. Normalde 9 olması gerekiyorken. Hemen şöyle bir sonrakine geçiyorum. Buna bakmıştık zaten. Evet burada Rene'yi deniyoruz arkadaşlar. Rene, Greg, Edit deniyoruz bu sefer. Şimdi burada Rene'nin tetiklenmesine bakın. 50 kere tetikleniyor arkadaşlar. Dümdüz 50 kere tetikletiyoruz. Bunu yaptığımız şekilde 4 tane Rene gönderiyoruz ama bu sefer rally lideri de Rene gönderiyor. Hemen şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane Rene. Normalde bunun tetiklenmesi yani ya 9 olacak ya 10 falan olacak ya da maksimum 12-13'lerde olacak. Direkt 4x hatta biraz daha fazla artmış oluyor. Hemen bir sonraki örneğe geçelim. Ne var burada? Mia, Jero, Vayne var arkadaşlar. Jero, Mia, Vayne. Vayne'in tetiklenmesine bakın. Sadece ilk yetenek. Diğerlerini etkilemiyor. İlk yeteneği 60 kere tetiklettik. Bunu istediğiniz kahramana yapabilirsiniz. İsterseniz 4 tane Vayne gönderip Vayne'in ilk yeteneği tetiklettirebilirsiniz. İsterseniz Gen 2'deyken Alonso gönderebilirsiniz. İşte Geronimo gönderebilirsiniz. Flint gönderebilirsiniz. Yani hangi kahramanın burada tetiklenmesini arttırmak istiyorsanız onu gönderebilirsiniz. Bunu tetiklettirebilirsiniz. Hani bu oyunda kaldırılacak bir şey mi, bug mı bilmiyorum ama 3 yıldır bu oyunu oynuyorum. Daha önce hiç bu şekilde bir bilgi paylaşan ya da bir şey yapan kimseyi görmemiştim. İşte her zaman 4C'si mi, 3C'si mi, 2C'si mi tarzı konuşmalar yapıldı. Buna ilk defa şahit olduk. Eğer oyunun bug'ıysa da muhtemelen yakında ya bunu düzeltirler ya da böyle bir şey vardı. Biz 3 yılın sonunda yeni öğrenmiş olduk. Daha önce biz nasıl bunu bulamadık emin de değilim. Geçen gün Şato Savaşı'na birkaç deneme yapmak için girdim. 2719 eyaletinde işte OBL ittifakı sayesinde onlarla yaptığımız denemelerde fark ettik. Onların da bu denemeleri yaparken dünya kadar kaynağı, askeri işte çok fazla zamanları gitti. O yüzden tüm OBL ekibine gerçekten çok çok teşekkür ederim. Onların sayesinde, onların denemeleri sayesinde bu bilgilere ulaşmış olduk. Bunun gibi bize bilgiler veren, bilgileri sağlayan tüm ittifaklara, tüm eyaletlere de teşekkür ederim. Arkadaşlar bilgiler bu şekilde. Dediğim gibi siz bunu Gen 7, Gen 8 olarak düşünmeyin. 50.050'de Mia'nın tetiklenmesini maksimuma çıkarabilirsiniz. İşte Hector'un ilk yeteneğinin tetiklenmesini çıkarabilirsiniz ama çok işinize yaramaz. Çünkü önemli olan ikinci yetenek, bunu çıkartamıyorsunuz. Yani temel olarak bir toparlayacak olsam şöyle söyleyeyim size. Olayımız şu. Rally liderinin gönderdiği 3 tane kahramanın sağ taraftaki 3 yeteneği çalışıyor ya, toplam 9 yeteneği. Bu gönderdiği 3 kahramanın istediğiniz sağ üstteki ilk sefer yeteneğinin tetiklenmesini siz 4x oranında arttırabilirsiniz. Arttırmak istediğiniz kahramanı 4 tane katılımcı olarak göndereceksiniz. Mesela rally lideriniz Reyna gönderiyor. Reyna 4 tane gönderdiğinizde bu yetenek çok daha fazla çalışacak gibi düşünün. Tabi dediğim gibi bu her yetenekte işe yaramıyor. Mesela Edit'te yaramadı ya da Geronimo'da yaramaz. Hani tur başında bir kere çalışan sonra oyun boyunca bir daha çalışmayan yeteneklerde çalışmıyor.
Ama mesela Vayne'de yarar. Ahmose'de herhalde bu tur bazlı değil de sürekli çalışan birisi çalışıyor. Hani sistemi bu şekilde yaptığınızda biz şu an Gen 7'nin en bozuk formasyonunu kendi içimizde bulduk. Tiran'da da bunu deneyeceğiz. Bu videoyu ben Tiran'dan sonra atmış olacağım. Siz de bulunduğunuz gene bağlı olarak en iyi denemeyi kendi içinizde bulabilirsiniz. Hatta bu akşam bir canlı yayın yapayım. Canlı yayında genlere göre en iyi saldırı savunma formasyonunda en iyi 4 katılımcı hangisi olabilir? Bu bug'ı ya da bu şeyi mekaniği nasıl kullanabiliriz? Detaylı bir şekilde tartışabiliriz. Savaş raporlarına detaylı kim kazandı kim kaybetti kısmına bakmadım. Onun sebebi de iki taraf eşdeğer değil. Kimisinde pet açık, kimisinde değil, kimisinde buff açık, kimisinde değil. O yüzden raporlar doğru olmadığı için ve bizim sunucumuzda iki tane full artı full hesap yok. Bir tane var. Diğerleri balinamsı, balina hesaplar. O yüzden maalesef savaş raporları istediğimiz gibi olmuyor. Bunları siz de kendi sunucunuzdaki iki eşit hesapta saldırı ve savunma şeklinde deneyip bizlere rapora ulaştırırsanız hem yayınlarda hem de bir sonraki videolarda arkadaşlarımızla paylaşmış oluruz. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Umarım videoyu beğenip yorum yaparsınız. Çok da uzatmak istemiyorum. Yepyeni bir bilgiyle tekrardan VOS'a yeni bir şey kattığımızı düşünüyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Kendinize iyi bakın.